Herkese merhaba. Hızlı tüketim ve perakende sektörlerindeki dijital dönüşüm konuştuğumuz Retail'a hoş geldiniz. Takip edenlerin bileceği üzere programımızda her hafta hızlı tüketim, perakende ve teknoloji sektörlerinin önemli markalarının üst düzey yöneticilerini ağırlıyor ve yaşadığımız süreçte bu sektörlerdeki dijital dönüşümü, onları nasıl etkilediğini konuşuyoruz ve bu konularda geri bildirimler veya bazı bilgiler almaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz özellikle son birkaç senede tüm sektörlerde dijital dönüşümün önemini, gerekliliğini pek çok platformda vurgulamış olan sektörümüzün çok kıymetli duayen yöneticilerinden biri Index Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik. Erol Bey, hoş geldiniz. Çok çok teşekkürler Gökhan Bey. Böyle nazik bir davetiniz ve nazik bir karşılama yaptığınız için de gerçekten ekstra teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim için bu konuşmayı sizinle beraber yapıyor olmak büyük keyif. Aslında hiç yani şeyi çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani siz Index Group kurucusu, yönetim kurulu başkanı olmanızın yanında birçok vasıflarınız var. Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendislerinden birisiniz. 2017-2018 yılında TÜSİAD Başkanlığı yaptınız ve o dönemde sanayinin birçok konusuna çözüm bulmakla beraber Türkiye'de dijital dönüşümün de öncülerinden birisi oldunuz. Bu vasıflarınız gerçekten takdire şayan. Bütün emekleriniz için tüm teknoloji sektörü, tüm sanayi ve kendim adına teşekkür etmek isterim. Çok çok sağ olun, var olun. Yani ben kendi kişisel deneyimimi de şeyden söylemek isterim. Yani TÜSİAD evet sanayi odaklı bir organizasyon ve çok köklü bir organizasyon. Ama ilk defa bir teknoloji geçmişli birisinin, teknolojiye yıllarını vermiş birisinin TÜSİAD Başkanı olması, Türkiye'de bazı konuların aslında değişiminin de ciddi anlamda habercisiydi. Ben açıkçası ilk duyduğumda çok büyük mutluluk duymuştum. Onu bir kere daha söylemiş olayım. Çok çok sağ olun, çok teşekkürler. Vakit kaybetmeden direkt size sorularımla başlamak istiyorum. Memnuniyetle. Dünya bugünlerde çok değişik bir dönemden geçiyor. Gerçekten insanlık tarihine kazınacak gelişmeler yaşıyoruz. Siz bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Büyük bir memnuniyetle. Sevgili Gökhan, gerçekten yani bu yorumun ön tarafında, sorunun veya ön tarafında %100 bu anlamda haklısın. Çünkü yani şöyle geriye dönüp baktığımız zaman yani neredeyse 100 yılı aşan toplam bir süredir hiçbir insan evladının, insanoğlunun deneyimlemediği bir salgın dönemini şu an maalesef tırnak arasında hep beraber yaşıyoruz. Doğru. Yani neredeyse Türkiye ölçülerine baktığımız zaman 2-2,5 aydır yani hayatımızı tamamıyla evden sürdürür olduk. Ve hakikaten yakın bir gelecekte, yani şu an işte bütün TV'lerden veyahut da görsel, yazılı basından izlediğimiz bütün noktalar işaret ediyor ki mutlaka bir tedavi veyahut da bir aşının bize bu anlamda bir uzanımı olacak. Yani ortaya mutlaka çıkacak ama belirsiz olan şey ne zaman olacağı veyahut da hangi takvim dahilinde olacağı belli değil. Ama bununla beraber muazzam derecede umutluyuz. Çünkü iyi haberlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Özellikle Türkiye gerçeğinde de öyle. Dünyadaki birçok hakikaten yapıya bakıldığı zaman normalleşme süreçlerinin biraz daha artık fazlasıyla bu anlamda gelmeye başladığı bir süreç yaşıyoruz. Önümüzde özellikle belirsizlikle baş edemediğimiz ama bir sürü olacağı net. Şu an baktığımız zaman yani özellikle kısıtlandığımız ve birçok şeyin, yani kısıtlanmak zorunda yapamadığımız birçok şeyin, normallerimizin, rutinleri muazzam derecede özlediğimiz tabii ki bir süreç yaşıyoruz. Yani salgın tabii ki senin, benim veyahut da şu an sevgili bizleri belki de izleyen izleyicilerimizin günlük yaşamını değiştirmedi. Hemen hemen dünyanın her noktasında bugün baktığımız sınırları kapattık. Kendimiz veya bütün dünya. Uçuşlar durduruldu, bütün ticari faaliyetler neredeyse tamamen askıya alındı veya çok ihmal edilen bir nokta kaldı. İlk defa bence ilginç taraflarından bir tanesi Gökhan, hak verir misin bilmiyorum ama yani başında dünya ile başlayan birçok örgütler, hatta Dünya Sağlık Örgütü, yani bu meselenin sahibi gibi gözüken, işte Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, bunların varlıkları sorgulanmaya başladı. Gelecekleri daha fazla konuşulmaya başladı. Acaba ne olacak vesaire gibisinden. Gerçekten mesela şöyle insanın bir soru aklına geliyor. Bundan bakın 6 ay önce biri kalkıp bana veya sana veya bir başka bağlamda insana ya yakında
dünyanın süper güçleri, yani süper ülke güçleri arasında maske savaşları başlayacak. Maskelere ulaşım anlamında sıkıntı çıkacak deseydi hakikaten ciddiye almamız tahmin ediyorum mümkün değildi. Ama bugün bakıldığı zaman yani çok uzun yıllar hissedeceğimiz ve muazzam derecede dönüşümlere yol açacağını düşündüğümüz bir süreci yaşıyoruz. Yani ben özetle sorunun tek cümleyle yanıtını şu şekilde noktalamış olayım. Tarihin çok önemli dönüm noktasından geçtiğimizi düşünüyorum sanki. Süper, çok teşekkürler. Peki şey de konuşuluyor. Bir yandan da Covid-19 salgınından sonra dünyanın artık eski dünya olmayacağı, bundan sonra bazı şeylerin değişeceği, yeni normal gibi kavramlar söz konusu. Sizce bundan sonra hayatımızda neler değişebilir? Salgın sonrasında özellikle iş hayatında, iş yapma biçimlerinde hangi yeni normallerle karşılaşabiliriz? Bunlardan hangisinin geçici, hangisinin kalıcı olduğunu düşünüyorsunuz? Bu konuda da fikirlerinizi alabilirsek çok seviniriz. Memnuniyetle Gökhan. Tabii dünyada şu an baktığımız zaman her ülkede, yani kendi ülkemiz başta olmak üzere sağlık grupları müthiş derecede bu mücadelenin en önde koşan, daha doğrusu mihmandarları gibi gözüküyor. Bir yandan yani salgınla bu mücadele devam ederken bir yandan da salgın sonrası acaba yeni dünya düzeni nasıl olacak diye yine kafa yoran yüzlerce, binlerce, belki sayıları on binlerce bu anlamda iş insanları var, sosyal hayata bu anlamda dokunuş yapan insanlar var ve dolayısıyla bir sürü senaryolar üretiliyor. Hangi senaryo gerçek olursa olsun sanki bu salgının yalnız şu 4 ana kalemde benim şahsi kanaatim. Yani muazzam derecede değişiklikler yaratacağı kesin. Yani bunların çok temeline bakıldığı zaman işin bence siyasi tarafında müthiş değişiklikler olacak. Ekonomi müthiş değişiklikler olacak. Aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da gerçekten önemli bu anlamda taşları birbirlerinden, yerlerinden oynayacağı noktalar olacak gibi gözüküyor. Bir de şunu söylemeden edemiyorum. Yani dünyanın şöyle biraz da rahatlamamız gerekir diye bakıyorum Gökhan. Dünya tarihine baktığınız zaman yani yüzlerce, belki de bilmiyorum sayısını ama Evet. onlarca savaşlar görmüş insanlık. Salgınlar, doğa olayları, afetler, işte bütün bu sosyal olayların hepsinde ondan sonra ama bakıldığı zaman bunları yaşayan veya bütün bu anlamda dünyanın bütün noktaları köklü ama değişikliklere uğramışlar. Evet. Çok yönlü dönüşümler yaşanmış. Yani şu an belki adını koysak da değişebilecek veya güncelleme ihtiyacı olabilecek birçok nokta olacak ki koronavirüs salgını da bu anlamda muazzam bence değişikliklere veyahut da dönüşümlere yol açacak. Baktığınız zaman ben çok böyle biraz genel bir şemsiyeden biraz da böyle TUSİAD'da uğraştığımız konuları da belki içine yedirerek bir yorum yapmak isterim. Salgın sonrası özellikle bakın küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal gıdalara ve iyi tarım uygulamalarına olan ulaşım, yönelim, çevre, toplum sağlığı gibi konularda bütün uygulanan politikaların ben bir miktar daha pozitif olacağını veyahut da bir hayli pozitif olacağına inanıyorum ve düşünüyorum. Uzun yıllar, uzun dönemler daha doğrusu yani bu yaşadığımız süre dahilinde evde kalma deneyimi, yani bugün baktığınız zaman dünya nüfusu nereden baksanız hatta %50-60 belki de 70'i şu an evlerde nihayetinde. Böyle bakıldığı zaman şu yorum yapmadan da edemiyorum. İnsanlara kişisel özgürlüklerin ne kadar değerli olduğunu da sanki bize bu evde kalma meseleleri bir işaretini verdiği gibi gözüküyor. Bu nedenle ben salgından sonra normalleşme süreçleri içerisinde özgürlükleri biraz daha fazla insanların sahip çıkacağını, demokrasinin daha pozitif yönde bu anlamda ilerleyeceği konusunda iyimser düşünenler içerisinde kendime yer veriyorum. Bakın yani biraz da şimdi sorunun bir kısmında yer alan iş dünyasına gelmek istiyorum izin verirsen. İş dünyasına geldiğimiz zaman özellikle salgın nedeniyle iş insanların yıllardır yani kendi ezberimizde olan, kendi rutinimizde olan, şu an yaşamakta olduğumuz hadiselerin de etkisiyle bilinen bütün ezberlerimiz bu anlamda baştan aşağı bozuldu zaten. Yani bir anlamda bizim iş dünyası olarak baktığımız zaman bizim eski normallerin üzerine veya eski normallere kar yağdı. Bakın Mevlana'nın bu noktada çok güzel bir lafı var Gökhan. İzin verirsen yine paylaşayım. Peki, lütfen. Şöyle diyor Mevlana, binlerce güzel şey söylemiş. Ben bir tanesini şimdi çekip aldım. Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Süper. Ben bu meali kendi içinde yaşadığımız veya yaşamakta olduğumuz süreç sonrasında baktığımız zaman şöyle yorumlanmanın doğru olacağını düşünüyorum. O zaman yani karla dağı baş başa bırakıyorsak o zaman eski normalleri de bizim geride bırakıyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü iş modellerimiz tamamen yenilendi. Hayatta yapmayız dediğimiz şu an birçok şeyi şu an artık tamamıyla yapar olduk. Yani yapabileceklerimizi sandığımız şeylerde yapamaz olduğumuz gibi. Şu an yapmakta olduğumuz örneklemede olduğu gibi
Yani bugün bir bilgisayarda veya küçücük bir cep telefonuyla ekranlardan, yani o uzaktan erişimlerle neredeyse yüzlerce, hatta binlercesini bile çoğu zaman örneğini görüyoruz aşağı yukarı. Toplantılar yapar olduk. Bir yandan da ama bakarsak işle özel yaşam birbirinin içine tamamen girdi. Yani Çok işte doğru. evlerdeyiz. Evet. Ama bir yandan da gerçekten Ortadan kalkmış oldu yani herkes için. aynen doğru valla. Tabii yani her şeyin bu toplam resmin içerisinde bence insanın müthiş bir özelliği var Gökhan. Yani hepimizde olan, hepimizin bu anlamda aslında belki de her gün, her dönem yaşadığı ama bu daha bir öne çıktı. Bizim en önemli olan bir noktamız var ki insanoğlunun, insan evladının değişime uyum sağlamak. Bu dönem bence yani her şeyin arkasındaki gerçekten bence başarının da sırrı sanki bu. Yani değişime daha yoğun bir şekilde biz uyum sağlamaya başladık. Tabii hayatın dedik her alanda köklü değişimler izliyor. Ancak çoğu zaten başladı. Yani bundan önce daha az gördüğümüz veya hiç görmediğimiz bazı şeyler belki de. Yani bugün hakikaten Çin'den çok örnek veriyoruz ama haklı ve doğru örnekler diye düşünüyorum. Yani bugün Çin'deki özellikle polisler kızıl ötesi ışınlarını kullanarak yani kafalarına takmış oldukları bu kasklarla ateş ölçer bir pozisyona geldiler. Yani hakikaten bunu görüyoruz. İşte birçok otel Amerika'da da eminim belki Türkiye'de var ben şahit değilim ama birçok otel artık robotlarla daha yoğun bir şekilde servis verir bir şekilde geldi. Çok ilginç bir örnekten bahsedeceğim. Belki senin de radarına düşmüştür. Formula 1 serileri veyahut da bu yarışlar yapılamıyor pozisyonda belki şu etapta ama en son yani bundan tam 2 hafta önce gerçek sürücülerle gerçekleşen bir e-spor turnuvasına dönüştü. Düşünün yani milyar dolar değerleri olan bu yarış hatta 20 tane gerçek formula sürücüsünün 7'si de bu e-turnuvaya katılmış. Bunların hepsi gerçekten enteresan bu anlamda gelişmeler. Tabii sadece pandemi hani genel anlamda ticaretteki bu e-ticaret tarafına değil, böyle baktığımız zaman bütün mobil e-ticaretten sağlık alanlarına kadar, eğitime kadar her noktada müthiş dokunuşlar yaptı ve değişiklikler sağladı. Yani şu an baktığımız zaman işte mobil sağlık uygulamaları, IoT araçları gerçekten başına almış vaziyette gibi gözüküyor. Ve özellikle de eğitim alanında yani online eğitimler başta olmak üzere muazzam derecede bir devrim, radikal bir anlamda değişiklikler yaşanmış vaziyette. Tabii biraz senin konularına doğru geldiğimin farkındayım ama finansal sistemlerde de çok ciddi değişiklikler olacak. Özellikle temassız ödeme sistemleri zaten vardı ama bunların artık çok daha belli ki modernizasyonu yapılmış olanları göreceğiz. Benim özetle sonuç olarak söyleyeceğim şey gerçekten yeni normalleri bugün hangi TV programı açsak orada görüyoruz veya hangi dergiye, gazeteye baksak orada da görüyoruz ama ben bundan sonraki bütün süreçlerde yeni normallerin içinin dolacağını düşünüyorum. Ama bizim verdiğimiz örnekler bunu işaret eder. Ama başka bu anlamda. Çünkü her şey başına artık yeni eklenebilir. Yeni ofis alanlarını konuşacağız. Yeni müşteri beklentilerini konuşacağız. Yeni tüketim alışkanlıklarını konuşacağız. Yeni çalışma modelleri konuşacağız nihayetinde. Yani bu bakımdan da dolayısıyla yeni işler konuşacağız diye düşünüyorum iş hayatında. Evet. Benim vallahi söylemek istediğim noktalar yani yeni normaller konusunda bunlar. Kesinlikle doğru. Yani bundan çok daha fazla etkilenecek endüstriler, sektörler olduğu gibi nispeten daha az etkilenecek sektörler de var. Muhtemelen. Gördüğümüz bayağı bir otomasyon, özellikle mesela hızlı tüketim perakendede otomasyonun ciddi şekilde artacağı şeyde gözüküyor. Mağaza içi otomasyonun ciddi bir şekilde %100. artacağı. İşte mağazada rafların işte 7/24 takip edildiği, işte oradan out of stock gibi parametrelerin toplandığı veya mağaza içi robotların aslında bazı dataları topladığı ve aksiyonların otomatik üretildiği sistemleri göreceğiz. Ben tam bu konulara gelmeden önce biraz Türkiye ve Türkiye'deki dijital dönüşümle ilgili sizin de çok yoğun sanayide dijital dönüşüm gibi programlarla ciddi çaba harcadığınız bir şey oldu. Onun öncesinde kendi deneyimimi yani yönetim danışmanlığı yaparken Türkiye'deki bazı şirketlerde şunun karıştığını gördüm. Yani dijitalleşme ile dijital dönüşüm arasında bir fark var. Yani süreçlerinizi değiştirmeden yazdığınız bir uygulama evet dijital olarak bir şey yapmanıza yardımcı oluyor. Ama yani köklü bir şey yapmıyorsunuz. Yani sürecinizi, iş modelinizi, operasyon modelinizi değiştirmediğiniz sürece eski bir şeyin önüne aslında yeni bir şey koymuş oluyorsunuz. Dijital dönüşüm çok daha kavram olarak daha büyük bir şey. Herkesin de ağzında artık dijital dönüşüm kavramı daha fazla. Türkiye'de bu dijital dönüşümün neresindeyiz biz? Yani Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Memnuniyetle Gökhan, bilgi vermeye çalışayım. Hakikaten biraz önce senin de söylediğin gibi, yani TÜSİAD'daki bu toplam tecrübe döneminde 2017-2018, işte takriben 700 gün
günlük bir toplam süre veya 720 günlük toplam bir geride süre geçti. Burada 200'e yakın biz etkinliğin bir parçası olmuşuz. Zaman zaman ana aktörü, zaman zaman tarihi aktörü diyeceğim. Bu toplam yapı içerisinde TUSİAD'ın topyekun ama hep beraber, yani bunda benim birebir bu anlamda katkımdan çok yönetim kurulu bütün çalışanlarımız, yani neredeyse bu 200'e yakın gerçekten toplam etkinliklerin nereden baksanız %25'e yakını ya direkt dijital dönüşüm veya dijitalleşme süreçlerini anlatan veyahut da indirect olarak gerçekten içinden geçen bir yapı. Yani çok sık konuştuğumuz bir şey oldu. Ama bunun içinin boşalması mümkün değil. Yani daha konuşulması gereken çok şey var. Şimdi birazdan da birkaç örnek vermek isterim kafamdaki bir iki araştırmadan. Daha yolun ne kadar aslında bir anlamda başında olduğumuz. İyi şeyler var ama başındayız. Öncelikle şunu, yani biraz yine böyle rahatlama anlamda baktığımız zaman işte hayatımızda bambaşka yenilikler geldi. Yani bu yaşadığımız 2-3 aylık toplam süre dahilinde bile. Yani işte milyonlarca insan, hem dünyada olduğu gibi aynı şey Türkiye için geçerli, evden çalışmayla video konferansların bir kere muazzam derecede hayatımızın sanki doğuştan bir parçasıymış gibi benimsedik. Şu an yapmakta olduğumuz gibi. Belki de ömrümüz boyunca görmeye vaktimizin yetmeyeceği bir şekilde bütün bu sanal müzelerden tutun, tarihi değerleri, yerleri, şehirleri, dünyanın her tarafını sanal ortamlarda dolaştık. Bunlar tabii yepyeni değişiklikler değil ama yani kendimize bu anlamda kattığımız değerler. Aynı şekilde de sosyal medya kullanımından tutun, film izlemeye, haberler izlemeye zaten Türkiye çok elverişliydi. Daha bir tüketen toplum tarafımız ön tarafta olduğu için. Yalnız bu dönem buradaki yoğunluğun artık haddi hesabı kalmadı. Buradan da gerçekten Türkiye'deki özellikle bilişim altyapısının veyahut da telekom altyapısının da ne kadar iyi olduğunu da bir test etmiş olduk sanki. Ben o noktada sınıfı geçtik diye bakıyorum Türkiye anlamında. Bir de şu noktayı söyleyeceğim, yani bu örneklerin bir tanesini daha vermek isterim. Özellikle çocuklarımız okula değil ama okul çocuklarımızın odalarına kadar geldi. Yani bu da muazzam derecede sanki ilk günden beri varmış gibi bir gördüğümüz yapı oldu. Bu listeyi tabii senin özellikle know-how'unla yüzlerce satıra veya yüzlerce bu anlamda örneğe çıkartmak mümkün. Benim ama özetle burada söylemek istediğim şey şu, yani şu son 2 ayda, 3 ayda veya yaşadığımız bir süreç bile, bu deneyimlerle muhtemelen Türkiye çapındaki dijitalleşmeyi 2-3 yıl sanki öne çektiği gibi gözüküyor. Kesinlikle doğru. Yani Doğru. yapılması gereken çok şey var. Evet. Binlerce, şimdi birazdan ondan da bahsedeceğiz ama ne olacaksa olsun bir kere 2-3 yıl bize bir zamanı öne çektirdi diye düşünüyorum. Son dönemlerde tabii bütün sosyal medyada çok öne çıkan bir ifade var. Ben de valla izin verirsen kullanmış olacağım o ifade. O da şu nihayetinde, işte dijitalleşmeyi ne şirketlerin sahibi, ne profesyonel yöneticileri, ne yönetim kurulu başkanları, ne CDO'su veya CTO'su hiçbiri belki yeterince yapamadı. Ama küçücük bir virüs bütün bu dijitalleşme süreçlerini baştan aşağı bu anlamda hızlandırdı gibisinden bir ifadeyi ben de hakikaten kullanmak isterim nihayetinde. Yani virüsün iyi taraflarından bakabileceksek, şu tarafı bize zaten yeteri kadar işaret ediyor gibi gözüküyor. Çünkü şöyle de düşünmemiz gerekir Gökhan. Yani hiçbir kriz anında yönetilmesi mümkün değil. Bunun tabii ki yani hazırlıklı olmak meselesi var. Gerekir nihayetinde. Bu krizde de tabii teknolojik altyapısı hazır olan, yeterince dijitalleşen, işte ülkeler, günün sonunda baktığınız zaman şirketler bu süreci daha rahat göğüsledikleri kesin. Çalışma kolları da belki içinde ama temel olarak böyle bir şey. Yani özellikle bizim yeni dünyada başrolde bir oyuncu olmak istiyorsak, ben ülke genelinde konuşuyorum. O bakımdan yani bilişim teknolojileri veya teknolojinin hemen hemen bütün alanlarında tüketenden öte üretici şapkamızla da bu anlamda yapılması gereken çok şey var diye bakıyorum. Yani fakat bizim insanımızın yatkınlığı bu konuda fevkalade yüksek. Yani bizde elmayı oluşturabilecek bütün tool'lar bana kalırsa var. Yani ülkemiz insanında bu anlamda bir sürü şey var ama bunların organizasyonda sanki biraz zaman yitiriyoruz diye düşünüyorum. Yani özellikle son birkaç yılın toplam Türkiye'nin resmini çektiğimiz zaman işte bankacılık, sigorta, pazarlama, parakende, yani özellikle sizlerin daha yoğun uğraştığı noktalar, bütün hizmet sektörleri başta olmak üzere muazzam derecede iyi adımlar attık. Ama yeterli mi? Yetersiz. Bakın elimdeki Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün neredeyse her yıl yayınlamış olduğu hakikaten raporlar var. Bu raporlardan yani çok bir tanesine baktığım zaman Türkiye'nin maalesef henüz daha 40. ve üzerindeki bir noktaya geldiğimizi göremiyoruz. Evet. Yani işin burada. Yani dijital rekabet sıralamasına bakıldığı zaman bu raporların. Bunun tabii yani işte ilk 5'i hep ABD, Singapur, İsveç, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerin hep paylaştığı örnekleri görüyoruz. Yani o bakımdan artık yürümek değil de biraz daha hızlı koşmamız gerektiği net. Biraz da gerçekten
Yani kafa yapımızı değiştirmemiz gerekir Gökhan. Bu işler çünkü çoğu şeyler tabii ki büyük yatırımlarla yapılabilir, para pulla yapılabilir, sermayeyle yapılabilir ama çoğu zaman da gerçekten kafa yapısının değişmesi gerekir. Ben sorunu böylece toparlamış olayım diye düşünüyorum. Bence çok güzel bir cevap oldu ve yani Tamam. tespitlerinizin hepsi %100 doğru. Şimdi biraz böyle perakende de dediniz. Perakende Memnuniyetle. içinde sizin de aktif olarak aslında fiilen parçası olduğunuz bir iş alanı ya da bilginiz olan bir iş alanı. Tabii özellikle tedarik merkezi olarak teknoloji dünyasında 30 yıllık bir şeyimiz var. Ama resmin diğer tarafından bir bakışımız. Evet. Ama tedarik zinciri deyince de tedarik zinciri böyle kocaman bir Doğru. yani üreticiden müşteriye ya da tüketiciye ulaşana kadar aradaki bütün resmin aslında tamamı. Son yıllarda hep konuşuldu. Digital supply chain gibi, Hı hı. son dönemde click and collect gibi, click and deliver gibi, Evet. direct to consumer gibi. Perakende çok fazla sayıda yeni kavram var. Bazı kavramlar artıyor online. Mesela geçen okuduğum bir raporda Hı hı. gıda perakendesi Covid'den dolayı son derece pozitif etkilenirken bazı kategoriler o kadar pozitif Oldukça negatif oldu. etkilenmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla farklı şeyler de var, tepkiler de var. Salgın nedeniyle hız kazanan dijital dönüşüm sürecinde yapay zeka gibi, blok zinciri gibi Hı hı. yükselen teknolojilerin özellikle hızlı tüketim ve perakende alanında ne gibi değişimler yaratacağını düşünüyorsunuz? Yani Gökhan şöyle, özellikle bu salgının yani pek çok neticesini zamanla göreceğiz belki ama Evet. ben özellikle dijital dönüşümde biraz önce de belki söylediğimizin bir başka ifadesi nihayetinde muhtemelen, yani burada izin verirsen fal açacağım nihayetinde. Ama son belki de önümüzdeki 10 yılda gerçekleşebilecek noktaların sanki 2-3 yılda gerçekleşebileceği konusunda neredeyse herkes bir konsensus oluşmuş vaziyette, hemfikirlik var. Yani böyle baktığımız zaman özellikle tüketici davranışları şüphesiz en fazla etkilenecek bence yapılardan bir tanesi. Çünkü hayatı tedirgin eden o kadar çok şey oldu ki salgınla beraber veya pandemiyle. Ben birazdan özellikle yapay zekanın ve veri yönetimlerinin buna olan etkilerinin bir miktar değişerek, özellikle sizin yapmış olduğunuz hakikaten bu muazzam işlerin kıymeti harbiyesinin veyahut da insan, yani tüketiciye daha doğrusu ne kadar faydalı olduğundan birkaç da örnekle bahsedeceğim. Şunu dersek tahmin ediyorum yanılmayız. Yani bizim önümüzdeki 10 yıl, hatta bence 5 yıl belki de Gökhan, geride kalan 100 yıllık belki süreçte bile perakendede daha fazla şey, yani 100 yılda değiştirilemeyen şeylerin belki de muhtemelen önümüzdeki 5 yılda fazlasıyla bağlamda bir değişime tabi olacağını öngörüyorum. Buradaki çünkü öngörümün, lokomotifimin temel nedeni yapay zeka nihayetinde. Veyahut da blockchain ile beraber başlayan blok zincirde bu veri yönetiminin bu anlamda had safhada noktası. Özellikle tabii ki dünya perakende devlerine bakıldığı zaman Evet. eminim Türkiye'de bunlar zaten çok hızlı bir şekilde sayenizde gelecek veya gelmekte olduğunu düşünüyorum. Bir kısmı belki tam radarımızda değil ama ben birkaç tane enteresan örnekten bahsetmek isterim. Artık çok bilinen bir örnekten bahsedeceğim ama yani bunların bilinenden daha çok kullanım alanına fazlasıyla girmesi gerektiğine inanıyorum. Kasiyersiz mağazalar. Yani bunlar mesela teknolojinin gerçekten yani kendi içerisinde tasarruf maliyetlerinin azalması, insan sayının yani daha bu anlamda işletme giderlerinde önemli tasarrufların sağlanmasını sağlayan şeyler. Örnek Amazon. Bütün dünyayı da bu anlamda gösterdi. Ama eminim bunlar çok daha seri bir şekilde hayata girecek. Müşteri hizmetlerinde artık hakikaten hemen hemen dış dünyada daha da fazla ama Türkiye'de yavaş yavaş uygulanmaya başladı diye düşünüyorum. Chatbotlar, yani sohbet edebileceğiniz bu anlamda robotlar. Yani bunlar da teknolojinin gerçekten özellikle perakendede çok öne çıkan sonuçları olacak. Tabii bütün ERP sistemlerinde birçok detay noktalar belki yapay zeka ile beraber çok daha bence verimliliği arttırdı ama ben özellikle fiyat düzenlemeleri yapmak konusunda yapay zekanın ortaya koyacağı daha doğrusu nimetlerin çok yukarıya bir seviyeye geldiğini, fiyat optimizasyon işlerinin en doğru bu anlamda yapının promosyonlarında bu noktada gerçekten yapay zeka ile beraber çok daha yani bu hem yöneticileri hem uygulamacıları hem de tüketiciyi yani üçlü zincirin üç bacağını da rahat olacağını düşünüyorum. Biraz önce bahsettik tedarik zinciri yönetiminde.
özellikle yine yapay zeka ile beraber işlerin verimlilik noktasında ve tasarruf noktasında muazzam derecede rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten dünya çapında bütün parakendecilerin, yani özellikle tedarik zincirindeki aksaklıklardan kaynaklanan, işte bir görüşe göre önümüzde değerli raporlar da var, 1,1 trilyon dolarlık zarardan bahsedilen bir yapı bile var. Bu tedarik zincirinde, yani özellikle işte satışın geçmişi, konum, hava durumu, yani işi sadece tekstil veya işi sadece gıda olarak bakmamak gerekir. Veya işi sadece teknoloji marketleri gibi değil. Promosyonlar, diğer parametreler diye baktığımız zaman, yani belirgin bir ürünü olan talebi hem hesaplamak hem de yeniden stoklamak için gerçekten burada da tedarik zinciri yönetiminde yapay zekaya çok çok fazla bence iş düşüyor. Şimdi bir örnek daha vermek istiyorum Gökhan. Bu sanal deneme kabinleri, yani özellikle tekstil dünyasında, özellikle de COVID-19 sonrasında, yani koronavirüs salgın sonrasında düşünün, yani üzerimize bir şeyler alırken, özellikle hanımefendiler veya beyefendiler için de fazlasıyla aynı şeyler geçerli. Yani o deneme kabinlerinde bir başkasının hakikaten giydiği ve çıkardığı elbiseleri tekrardan hakikaten o kıyafeti gönül rahatlığıyla denemeleri pek söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. O bakımdan bu sanal deneme kabinleri fazlasıyla iş yapması gerek. Hatta bu noktada inşallah sizin taraflardan iyi haberler gelir. Türkiye bir an önce kavuşur. Tüketici açısından bakıldığı zaman bu çok bence önemli noktalardan bir tanesi olur diye düşünüyorum. Tabii Parikendi'nin son söyleyeceğim örnek, olmazsa olmaz bir tane bir şey var. O da müşteri memnuniyeti nihayetinde. Yani bugün Walmart'ta enteresan örnekler var. Eminim sende daha derin hikayeler vardır nihayetinde. Hakikaten Walmart'taki örneklere bakıldığı zaman, yani müşterilerin bu anlamda herhangi bir fiziksel rahatsızlığı veya farklı bir konuda olup olmadıklarını yüz tanıma sistemleriyle tespit edip daha sonra da müşteri temsilcilerinin gelip müşterilerle bu anlamda yaptığı temaslar sadakati arttıran noktalar olarak hep kayıtlara geçmiş. Yani baktığımız zaman, yani özellikle yapay zeka teknolojilerinin bütün bu veri yönetimlerinin çok iyi kullanılmasıyla, teknoloji yardımıyla, ben parakende alanında müşteri deneyiminin daha sorunsuz olacağı, masrafların azaltılacağı, verimliliğin artırıldığı ve özellikle de sonuç itibariyle rekabet gücünün çok yukarı çıkacağı günlere artık çok daha hızlı yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Dünyadaki bütün parakende devleri zaten bunları yaparken bunlardan biz Türkiye olarak da fazlasıyla nasibimizi ve hakkımızı alacağız diye düşünüyorum. Burada daha çok sizlere fazlasıyla iş düşüyor, Vispera başta olmak üzere diye düşünüyorum sevgili Gökhan. Çok teşekkürler. Ben de bir iki şey söyleyeyim. Yani bu teknoloji konusunun ve yapay zekanın ne kadar hızlı ilerleyebileceği ile ilgili. Vispera iki akademisyen tarafından 2014 yılında kurulan bir şirket. Uzmanlıkları yapay zekanın altında yapay görme adı verilen bir alan. Görüntü işleme teknolojisi. 2014 yılında kuruyorlar. 2017'ye kadar Ar-Ge yapıyorlar. Yani hızlı tüketim perakende de biz bunu nerelere uygulayabiliriz ve neler yapılabilir, bunları araştırıyorlar. 2017 yılından itibaren de fiilen geliştirdikleri ürünleri tüm dünyada kullanıma açıyorlar. Şu anda Brezilya'dan Hindistan'a 15'ten fazla ülkede aslında ürünleri kullanılıyor ve başarılı bir şekilde kullanılıyor. Uluslararası birçok bilinen hızlı tüketim perakende şirketi Vispera ürünlerini kullanıyor. Bunu şey için söyleyeyim, iyi bir teknoloji ürünü geliştirdiğinizde, özellikle yapay zeka gibi özel bir alanda geliştirdiğinizde tüm dünyaya hızlı bir şekilde götürme şeyiniz oluyor, yani şansınız oluyor. Bu da aslında yeni nesil ekonomilerin bir miktar avantajı. İyi bir fikriniz varsa hızlı bir şekilde realize ediyorsunuz ve tüm dünyada aslında kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Yeter ki diyorsunuz, sağlıklı data biriktirelim ama. Evet, evet. Şimdi şöyle, yapay zekanın altında konusu ama yani işin özünde şu var, alt tarafta veri olması lazım. Yani mesela bizim geliştirdiğimiz teknolojide herhangi bir raftaki ürünü Vispera'nın StoreSense ya da ShelfSight isimli 2 tane ürünü var. Bunların aracılığıyla tanıyabiliyorsunuz. Tanımak için önceden bir eğitim veriyorsunuz. Yani sisteme aslında bu şu şampuandır ya da bu şu gofrettir diyorsunuz. Tanıtıyorsunuz. Tanıdıktan sonra artık kendisi öğrendiği bilgiyle, öğrenme düzeyini de arttırarak bu arada zaman içerisinde daha da iyi tanıyabilir hale geliyor. Bunu şey için söyleyeyim, yani yapay zeka olsun, başka teknolojiler olsun, her taraf veriye dayanıyor. Yani elinizde verinin olması gerekiyor. Veri ne kadar çok olursa sistemi o kadar daha iyi eğitiyorsunuz ve daha iyi hassasiyette sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
%100. Şimdi benim aklıma gelen son bir soru daha var. Memnuniyetle. Konuştuk, dijital dönüşümü konuştuk, Covid'in getirdiklerini konuştuk. Peki Covid'den, bu Covid-19 salgınından dünya ne dersler çıkarmalı? Yani biz buradan ne öğrenmeliyiz, ne öğreniyoruz ve bundan sonra nasıl olacak? Memnuniyetle bağlar. Bu ara hakikaten zaman su gibi akmış gibi gözüküyor. Evet. Sevgili Gökhan, bizde tabii çok eskiden bu yana devam eden bir kullandığımız zaman zaman bir deyim var. Bir musibet 1000 nasihattan iyidir. Yani Evet. maalesef bir musibet içindeyiz veya bunun yaşıyoruz musibeti. Belki ama 1000 tane nasihattan da iyi olduğu belki de kesin. Yani bu yaşadığımız süreçten dünyanın özellikle şu dersleri, yani belki yüzlerce ders çıkacak ama sanki öne çıkan dersler şunlar olabilir diye görüşüm var. Ben daha çok da kendi ülkem için bunları daha fazlasıyla diliyorum. Ülkem insanı için de nihayetinde. Tabii hayatta her şeyin başı sağlık. Evet. Buradan, yani bu zaten çok default olarak belli olan belki bir şey ama yani sağlık tam anlamıyla bir hazine olduğu, insanın en değerli hazinesi olduğu bir kez daha bu anlamda kanıtlanmış vaziyette. Bir ülkenin özellikle geleceği için iki şey çok öne çıkmış vaziyette. Bence bu yaşadığımız salgın dolayısıyla. Bir tanesi bilim, diğeri ise akıl. Evet. Tanrı gerçekten yani hiçbir insanı, hiçbir ülkeyi, hiçbir şehri, yani ne iyi koyarsanız koyun, ne bilimden ne akıldan uzaklaştırmasın diyorum. Yani nihayetinde. Bir başka nokta ise özellikle dayanışma kelimesinin altı bence çok çizildi bu noktada. Baktığınız zaman artık hiçbir kendi sınırları için değil, sınırlar ötesi, sınırlar arası, ülkeler arası birçok noktada muazzam derecede dayanışmalara bu anlamda tanık olduk. İşte Çin'deki doktorlar Venedik'e gittiler veya İtalya'ya gittiler. Küba'daki bir başka sağlık görevlisi dünyanın bir başka noktasına gittiler. Yani dayanışmayı fazlasıyla bu anlamda gördük. Ben buradan tabii ki özellikle ülkemdeki bütün siyasi aktörlerin dayanışmanın ve birlik beraberliğin dünyaya gösterme zamanı diyerek böyle keyifli bir çağrış yapmış olalım belki de buradan. Tabii ne pahasına olursa olsun Gökhan, şunu söylememiz gerekir. Doğayla dost bir yaşam biçimine geçmemiz gerektiği net ve açık. Böyle baktığınız zaman çünkü biz olmadan doğa kendi başına yaşar ama doğa olmadan hiçbir bence insan evladının dünyada yaşaması mümkün olmayacağını işte fazlasıyla bu anlamda görüyoruz. Tabii neredeyse konuşmamızın ana kodları belki oldu ama hızla dijitale evrilen bu dünyanın toplamında baktığımız zaman kurumlar için, ülkeler için, dolayısıyla tabii ki insanlar için rekabetin kozu nedir diye bakıldığı zaman artık teknoloji olduğu bence çok net bir şekilde altı çizilebilir. Başka bir yolda yok. Ben bu 5 ana belki nokta saydım ama Gökhan, bunların hepsinin bir ama ortak paydası var. Yani nihayetinde. Bu da gerçekten yani aynı kelimeleri tekrarlamakta da fayda görüyorum. Eğitim, eğitim, mutlaka eğitim. Yani bizim bu pandemi bile bizim eğitime bağlı, yani yine döndük eğitime bağladık denilebilir ama hakikaten ama bağlanması gereken bir nokta. İnsanlarımızın daha fazla eğitilmesi gerekir, daha iyi eğitilmesi gerekir. Fazlasıyla bu anlamda hak ediyoruz. Yani şu an tabii umutları bu anlamda kesinlikle karartmamak gerekir. Şu an dünya belki bir acil serviste ama emin olun işte yakında muhakkak iyileşip dünyada taburcu olacak, taburcu olan bir sürü insanımızda olduğu gibi. İşte o zaman eminim eskisinden daha sağlıklı, daha güçlü ve yepyeni başlangıçlara bu anlamda hazır olacağız diye düşünüyorum. Tabii ki özellikle bunu ben Türkiye için, güzel ülkemiz için fazlasıyla diliyorum. Çünkü öğrendiğimiz her nokta bu hakikaten salgın sırasında, bu olumsuz anlarda ve ama muazzam deneyimler kazandık, muazzam öğrenimler aldık. Bunlar yarınlar için gerçekten güçlü, kuvvetli, ülkeyi daha aydınlık noktalara götürebilecek güçlü yarınlar olmasını canı yürekten diliyorum. Bunun için umutların ama diri olması gerekir ve umutların daim olması gerekir diye düşünüyorum. Ve bu vesileyle ben herkese sağlık dolu güzel günler diliyorum sevgili Gülkan. Valla çok keyifli bir sohbet oldu Erol Bey. Çok çok teşekkürler. Bize vakit ayırdığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ederim.